Herkese merhaba. Bugün frekansımızı yüksek tutmak için neler yapabileceğiz? Bu konuda bazı öneriler vereceğim. Artık biliyoruz ki evrende her şey titreşiyor. Ve benim titreşimim nereye uyumluysa ben de onu çekiyorum. Yani hayatta istediğim şeyi elde etmek için frekansımı ne kadar yükseltirsem benim için o kadar iyi. Frekansımın yüksek olması için önce negatif enerjilerden uzaklaşmış olmam gerekiyor. Bedenlerimizden ve mekanlarımızdan negatif enerjiyi nasıl temizleyebileceğimiz, nasıl arınabileceğimiz konusunda hazırladığım bir video vardı. İzlemediyseniz eğer onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Önce şunu söylemek istiyorum. Spiritüel alanda düşündüğüm şey o alanda aslında düşündüğüm anda gerçekleşiyor. Fakat onu üçüncü boyutta kendi yaratımımı şekillendirmek için, görmek için kendi titreşimimi de tam olarak ona uyumlamam gerekiyor. Bu yüzden hangi frekansta titreştiğim gerçekten çok önemli. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Tam olarak istediğim hayatı yaratmak adlı bir video serisi çalışmam var. O çalışmaya katılmak isterseniz bu videonun altında bulunan mail adresinden benimle bağlantı kurabilirsiniz. Şimdi gelelim frekansımı yükseltmek için neler yapabileceğime. İlk olarak her akşam bağ kesme çalışması yapmam gerekiyor. Daha sonra size bu kesme çalışması sırasında hangi sözcükleri söylememiz gerektiğini uzun olarak anlatacağım bir video daha hazırlayacağım. Ama şimdi bugünden itibaren başlayın. Her akşam bugün karşılaştığım herkesle ya da karşılaştığım olumsuz insanlarla aramda olan bütün bağları kesiyorum diyerek bir bağ kesme çalışması yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Göbek deliğimizden diğer insanlarla aramızda kordonlarla birbirimize bağlıyız. Öyle düşünün. Aslında hepimiz birbirimize bağlıyız. Fakat kiminle daha çok iletişimde, etkileşimde bulunuyorsak onunla aramızda göbek bağından göbek bağına çok fazla kordon oluşuyor. Özellikle cinsel ilişki kurduğunuz insanlarla çok daha kuvvetli ve fazla kordonlar oluşuyor. Şimdi bu kordonları yatmadan önce ayağa kalkıyoruz. İki elimizle birlikte göbeğimizden sanki bütün o kordonları topluyormuş gibi böyle iki elimizin arasına alıyoruz. Sonra kordonları sadece sol elimizle tutuyoruz. Sağ elimizi başımızın arkasından ensemizden dolaştırarak önümüze getirip sol elimizle göbeğimizin arasından geçirerek diyoruz ki bugün karşılaştığım bütün insanlarla aramdaki bağları kesiyorum. Bunu 3 kere yapıyoruz. Aramdaki bağları kesiyorum, aramdaki bağları kesiyorum. Sonra sol elimizdeki kordonları bırakıyoruz. Ait oldukları insanlara gitsinler. Böylece yatmadan önce kendi negatif enerjimi temizlemiş oluyorum. İkinci olarak şikayet etmeyi bırakın diyeceğim. Bunu çok sık yapıyoruz. Hatta bazılarımız için alışkanlık halinde. Hayattan şikayet etmek, başıma gelenlerden şikayet etmek, olumsuz insanlardan şikayet etmek. Ama şikayet etmek benim enerjimin düşük olmasına neden oluyor. Bu yüzden ikinci yapmamız gereken şey acilen şikayet etmeyi bırakmak. Üçüncü öneri yargılamamak. Hiç kimseyi yargılamayın. Bunu çok sık söylüyorum. Çünkü yargıladığımız her şey başımıza gelecek. Evren bize diyor ki sen onu kınadın mı? Sen de yaşa şimdi ve yargılamaman gerektiğini öğren. Bu yüzden lütfen birisini yargıladığınızın farkına vardığınızda hemen bu düşünceyi durdurun ve şöyle söyleyin. Her şey insanlar için. Bu benim de başıma gelebilirdi. Kim bilir onun hayatı nasıl geldi? Hayatın bu noktasına nasıl geldi? Bu durumu yaşamak için nedenleri vardır ve benim onu yargılamam gerekmiyor. Yargılamamayı kendimize öğretmemiz lazım. Neden? Çünkü kendi frekansımın yüksek olması için bu gerekli bir şey. Dördüncü olarak olumsuz düşünceyi bırakıyoruz. Nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? Hep bunu söylüyorum, olumlu düşünelim diye. Ama yapamıyoruz Özlem Hanım, nasıl yapacağız bir yol söyleyin diyorlar. Bugün size harika bir yol öğreteceğim. Şimdi size diyorum ki bu hayatta çok mutlu olduğunuz, kendinizi çok iyi hissettiğiniz, şöyle bir çektiğiniz bir ana gidin. O anı düşünün. Bu an nedir? Denize mi atladınız? İşte bir arkadaşınızla kahkahalar mı attınız? Bir sevdiğinize sarıldığınız bir an mı? O hangi ansa onu düşündüğünüz anda o enerjiye geçersiniz. Zihin kandırılabilir bir organ biliyorsunuz ki. Siz bunu düşünmeye başladığınız zaman direkt o anıya gidip o duyguyu hissedeceksiniz. Bu anıyı hep aklınızda tutun. Gün içinde olumsuz bir düşünce aklınıza geldiğinde ve bunu fark ettiğinizde, tabii ki fark etmek de önemli, hemen o anıya gidiyorum ve kendimi olumlu bir enerjiye, olumlu düşünceye geçiriyorum. İşte bu da harika bir taktik.
Beşinci olarak frekansımızı yükseltmek için tuz banyosu yapacağız. Bunun nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak başka bir videoda anlatmıştım. Oradan izlemenizi tavsiye ediyorum. Altıncı olarak kuvars kristali alacağız bir tane. Kuvars kristallerinin böyle piramit şeklinde kesilmiş olanları vardır ve kuvars kristalleri programlanabilir. Onları programlıyoruz istediğimiz şekilde ve kullanıyoruz. Şimdi frekansımı yükselt diyeceğiz. O sözlü olarak kodlanabiliyor. Kuvars kristalini alıyoruz ve ona diyoruz ki frekansımı yükselt. Bu bir emir olarak kabul ediyor onu. Sonra hepimizin vardır ya böyle uyumadan önce bir su içerim diye başucu sürahilerimiz. Onun içine o kuvars kristalini atıyoruz ve o frekansını yükseltiyor suyun ve siz de o suyu içtiğinizde frekansınızın yüksek olmasını sağlıyor. Yedinci olarak gül yağını öneriyorum. Gül yağı enerjisi çok yüksek olan bir yağ. Sizin de enerjinizi kokladığınız anda hemen yükseğe taşıyacaktır. Sekizinci olarak evdeki eski eşyalardan kurtulmak mutlaka gerekli. Çünkü o eski eşyaların kendilerine has bir enerjisi var. Üzerlerindeki yaşanmışlıklar, belki bazı kötü olaylar bütün o enerjiyi etrafınızda tutuyor. Kırık, dökük, yırtık, sökük ne varsa atın, onların hepsinden kurtulun. Bir de burada çok önemli bir konu var. Kuru çiçek seven çok insan var biliyorum ama kuru çiçek ölü enerjidir ve evimizde bulunmaması gerekiyor. Çok istiyorsanız hani böyle canlı gibi olan plastik çiçekler var, onları kullanabilirsiniz ama gerçek çiçeğin kurumuş olanını lütfen kullanmayın. Dokuzuncu olarak frekansımızı yükseltmek için bol su içiyoruz. Biliyorsunuz bedenimizin %80'den fazlası sudan oluşuyor ve su bütün hücrelerimize nüfuz ederek enerjimizin çok daha iyi olmasını sağlıyor. Ama burada çok önemli bir şey önereceğim. Suyun frekansını değiştirebiliyoruz. İki tane çok önemli cümle var. Suyun frekansını çok çabuk etkileyen ve yükseğe taşıyan. Bunlardan biri seni seviyorum, öbürü teşekkür ederim. Suyu içmeden önce bardağınızı alın ve ona deyin ki seni seviyorum, teşekkür ederim. Ondan sonra için bu sizin frekansınızın yükselmesini sağlayacaktır bir anda. 10. olarak olumsuz insanları hayatınızdan çıkarın. Onlardan uzaklaşın. Çünkü bazıları böyle sürekli negatif şey anlatıyorlar, şikayet ediyorlar, işte dedikodu yapıyorlar ve sizin enerjinizi aşağıya çekiyorlar. Onlardan mümkün olduğu kadar uzaklaşmak, az görüşmek, o konulara hiç dahil olmamak enerjimizin yüksek kalması açısından çok önemli. 11. olarak bu olumsuz insanları hayatımızdan çıkardık. Onlar dedikodu yapıyorlar, biz de dedikodu yapmayacağız ve yalan söylemeyeceğiz en önemlisi. Çünkü yalan enerjimizi aşağıya çeker, frekansımızı düşürür. Hem başkasına söylediğimiz yalanları kastediyorum hem de kendimize söylediğimiz yalanları kastediyorum. Bu konuya lütfen çok dikkat edin. Kendimize bazen birçok yalan söylüyoruz. Onları görmeye çalışın, kendinizi yakalamaya çalışın. Ne kendimize ne başkalarına yalan söylemediğimiz zaman bütün enerji alanımız temizlenecek. 12. olarak parmak uçlarınızda zıplamanız gerekiyor. Bu beden enerjinizi hemen yükselten bir şeydir. Böyle parmak uçlarınıza kalkın. Çok hafif hafif ille böyle tavanlara kadar zıplamanıza gerek yok. Küçük küçük böyle sıçramalar yaptığınızda enerjinizin yükseldiğini fark edeceksiniz. 12. olarak da meditasyon yapmak çok önemli. Meditasyon frekansımızı yükseğe taşıyor. Her gün 10 dakika mutlaka yapın. Bunun da nasıl yapılacağını anlattığım düşünceleri durdurmak başlıklı bir videom var. İzlemediyseniz onu izleyin. Kendiniz için yapacağınız en önemli çalışmadır bu hayatınızda ve sizi gerçekten zaman içinde ileriye, yukarıya taşıyacak, bütün olumsuz düşüncelerden kolayca kurtulmanızı sağlayacak ve frekansınızı çabucak yükseltecek. 14. olarak çoğunuzun bilmediğine eminim gül şerbeti için. Bu Osmanlı mutfağının çok eski bir tarifidir. Nasıl yapılacağını YouTube'da videolardan bulabilirsiniz. Çok da lezzetlidir. Söyledim demin gülün frekansı çok yüksek, yağını kokluyoruz. Şerbetini içtiğimiz zaman da frekansımıza çok güzel katkısı oluyor. Ve 15. olarak bir sihirli cümle söyleyeceğim. Her şey bir deneyimdir. Bunu aklınızda tutun. İsterseniz bir yerlere yazın. Küçük küçük kağıtlara, buzdolabınıza yapıştırın, aynanıza yapıştırın. Yaşadığım her şeyin bir deneyim olduğunu, aslında bu gerçekliğe deneyim yaşamaya geldiğimi hep aklımda tutarsam, frekansımı da çok fazla bu etrafta olan olaylara, işte başıma neler geldiği, kurban rolüne kaptırmayacağım ve düşürmeyeceğim demektir. Herkesin frekansının yüksekte kalmasını diliyorum. Umarım hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.